Bu işler sayesinde binlerce kişiyle tanıştım. Bu işler sayesinde herhangi biri bir sorun olduğunda beni arayıp böyle böyle bir durum var, bunu nasıl çözerim dediğinde yardımcı olabiliyorum. Bir sorunum olduğunda yetkili kişiye ulaşabiliyorum. Bütün hepsi bu işler sayesinde oldu. O yüzden bütün hatalarıma teşekkür ederim. Beni ben yapan onlardı çünkü. Her zaman farklı işler yaptım ve belki de bazı şeylerin olmamasının sebebi buydu. Çünkü hiçbirinde ilerleyemeden başka işlere geçmiştim. Bunların hepsinin başlangıcında çocukken oynadığım oyunlar var. O zamanlarda hesap alıp hesap satma gibi şeyler çok popülerdi. Ben de bunların daha kolay yapılması için bir Facebook grubu üzerinden insanları toplamaya çalışıyordum. Hani buradan hesaplarınızı alıp satın gibi. O benim çok hoşuma gitmişti. Tabii bunu yaparken 15 yaşında falandım. Bir süre bununla uğraştıktan sonra tabii ki bunun devamı gelmedi. Çünkü arkadaşlarım top oynamaya çağırıyordu mesela. Böyle böyle şeylerden dolayı hiç bunun üzerine gitmedim. Ama bütün her şey bununla başladı. Ardından YouTube'da bir kanal açtım ve ciddi anlamda çok efor harcadım. İşte tarihin en iyi 4 hacker'ı, işte öyle videolar çekiyordum. Deneyler yapıyordum kendi kendime. Bunu yaparken de çocuktum. Ama oradan da insanların yorum atması, beğenmesi, işte şöyle videolarda çek demesi benim inanılmaz hoşuma gitmişti. Ta geçmişten beri içimde bu YouTube işi var. Şimdi böyle sıkıcı şeyleri söylüyorum ama seviye seviye artıyor. Merak etmeyin. Gitmelisin 2019 yılında Beşiktaş'ta kuruldu. Kuruldu dediğim de şirket falan değil bu arada. Web sitesini kendim yapmıştım. Tek tek gidip işletmelerle anlaşıp diyordum ki ben size müşteri göndereceğim. Siz de bu müşteriye indirim yapacaksınız. Plan buydu sadece. Hani hiç kimseyi takip etmiyordum. Sadece bir kart satıyordum. O kartı gidip o işletmeye gösterdiğiniz zaman size indirim yapıyorlardı. Bütün sistem bundan ibaretti. Tabii ki yine tecrübesiz olmanın getirdiği sorunlardan bir tanesi de telif hakları hakkında hiçbir fikrimin olmamasıydı. Bana bir gün bir mail geldi. Dedi ki ismin böyle benzer, şöyle benzer. İşte projeyi devam ettirirsen hukuki olarak süreç başlayacaktır falan filan. O zaman da tabii daha yeni 18 yaşıma girmişim. Böyle bir şeyle uğraşmak istemiyorum. Komple projenin fişini çektim, kapattım. Başkasına ait olan bir isme çok benzeyen bir isim kullandığımdan dolayı projeyi devam ettiremedim. Çünkü o zamanlar babam para veriyordu mesela. Aylık para gönderiyordu. Onun bir kısmıyla ben yaşamaya çalışıyordum. Bir kısmıyla da gitmelisine para yatırıyordum. O web sitesinin ödemeleriydi. Gidip kartları bastırmakta hep bunlarla uğraşıyordum. Dolayısıyla elimde öyle bir güç yoktu. Bütün her şeyi baştan yapacak. Ben böyle karışık anlatıyorum. Spotika adında bir projemiz daha vardı. Spotika'da da cama baskı yapıp bunu satıyorduk. Örnek veriyorum, Spotify'dan beğendiğiniz bir şarkı var veya ilişkinizde önemli olan bir şarkı var, yeri olan bir şarkı var. Onu bize atıyordunuz, parayı da gönderiyordunuz. Biz cama baskı alıp size bunu kargoluyorduk. Siz de bunu evinizde dekor olarak kullanıyordunuz. Böyle bir işe girdik. İki tane çok sevdiğim arkadaşımla adaletsiz iş yükü dağılımından dolayı bu proje devam etmedi. Projeyi rafa kaldırdık ama dostluğumuz aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir problem yok. Böyle şeyler olabiliyor. Hayata Dokun adında bir YouTube kanalı açtım. Arkadaşlarımı, ya bildiğim böyle televizyon gibi bir şeydi. Benim kafamda öyleydi yani o. Ben bu proje sayesinde de burs aldım üniversiteden bu arada. Hayata Dokun'da da şöyle. Arkadaşlarıma diyordum ki kanka sen neyi iyi yapıyorsun? İşte ben burçlarla çok ilgiliyim diyor. Tamam. Sana burç programı çekeceğiz. Kameranın karşısına oturuyordu. İşte ben onu videoya çekiyordum. Editlerini yapıp yüklüyordum direkt. Ya bildiğin televizyon gibi bir şeydi. Bir arkadaşımla beraber gidip sokak röportajları yapıyorduk. Bir tanesi eski anılarını anlatıyordu böyle stand-up gibi. Bilmiyorum, çok keyif aldığım zamanlarda. Çünkü bir ev vardı ve o evde sürekli vakit geçiriyorduk. Arkadaşlar geliyordu gidiyordu, çay kahve. Bir yandan video çekiyoruz, bir yandan editi, bir yandan onlar başka bir şey yardımcı oluyor falan. Harika güzel günlerdi. Bu arada ben bunların hepsiyle uğraşırken bir yandan da drone çekimleri yapıyordum. Emlakçılarla ve otelcilerle çalışıyorum. Her yaz bu zaten böyle oluyor. Yazın onların çekime ihtiyacı oluyor. Ben de o çekimi karşılayıp bir yandan da oradan para kazanıyordum ve kazandığım parayla zaten bu işlerin çoğuna girebildim. Ailemin de destekleri var tabii ki. İlk büyük proje burada başlıyor. Jobs Angel adında bir proje başlattık ve bu proje tam pandemide çıktı. Pandemide herkes evdeyken evden para kazanmaları da lazım ya. Biz dedik ki logo mu yapıyorsun mesela? Bir web site kuralım. Logo yapanlar orada profil açsın. Logo yaptırma ihtiyacı olanlar da profil açsın. Bunlar birbirleriyle işte iş yapsınlar. Biz komisyon alalım ya da aylık üyelik bedeli neyse onu alalım falan. Öyle düşünerek bir projeye başladık. Sonrasında biz bunu aylık üyelik bedeline çevirdik. Komisyon almıyorduk. Bizim rakiplerimiz de vardı. O rakipler komisyonla çalışıyordu. Bizde komisyon yoktu. Tabii bu dönemde de işte LinkedIn'de popüler olan girişimciler, teknolojik haber yapan insanlar bizle iletişime geçtiler. Onlarla canlı yayınlara katıldık. O zamanlar güzel bir dönemdi. Ardından bizim işler biraz daha büyüdü. Almanya'da da serverları açtık. Yurt dışında da artık hizmet verebiliyorduk. İnsanların iş bulabilmesini sağlıyorduk. Evden para kazanabilmesini sağlıyorduk. Ama pandeminin bitmesiyle beraber bizim ziyaret sayılarımız dibe vurunca tamam dedik. Bundan yapacak bir şey yok. Para kazandık biraz. Onunla başka bir şey deneyelim diyerek Go Mekanı başlattık. Biz bu yürüdüğümüz yolda en sağlam adımı Go Mekan'la attık. O da şöyle oldu. Size az önce bahsettiğim Gitmelisin
projesini ben devam ettirememiştim. İçimde kalmıştı. Go Mekan'da da Jobs Angel'daki ortağım Umut'la beraber dedik ki aynı işi tekrar yapalım. Çünkü pandemide bunu yapan en büyük firma Türkiye'den çekildi. Dolayısıyla bu pazarda bir rakip yoktu bizim gözümüzde. Dedik bir daha yapalım. Bu sefer beraber yapalım. Mobil uygulamamızı yaptık. Çok güzel web sitesi yaptık. QR kodla gidip indirim alabiliyorlardı. Ayrıca bir panel işletmeye, ayrıca bir panel kullanıcıya işte sen onu davet et, ona işte hediye gitsin, buna hediye gitsin. Yani bir yazılım ekibimiz vardı. Gerçekten güzel işler yaptık onlarla. Bizim günümüz de şöyleydi. Şimdi bizim sadece yazılım ekibimiz var, tamam mı? Öyle finans departmanı falan filan yok. Umut'la ben varım. Kimse yok. Diğerleri yazılımcılar. Gidiyoruz mesela kafamıza göre bir yere. Burada bir kafe varmış. Bakıyoruz iyi güzel, dekorasyonu iyi. Oturuyoruz bir şey içiyoruz. Tamam diyoruz. Burası güzel bir yer. İşte sahibiyle görüşmek istiyoruz mesela. Görüşüyoruz. Bir şekilde anlaşıyoruz. Diyoruz ki işte aylık örnek veriyorum 5.000 lira bize para ödeyeceksin. Biz de sana bu kadar müşteri göndereceğiz. Böyle böyle anlaşmalar yapıyorduk. Günde belki 20-30 tane insanla tanışıyorduk. Bunun 10'unu 15'ini ikna edebiliyorduk. Onlar da tabii biraz genciz, böyle istekli gidiyoruz. Adamı sıkıştırıyoruz bir şekilde. Bak burada bir sürü masan boş, niye bize çalışmıyorsun falan. Bir şekilde üstüne gidiyorduk. Tabii bu insandan insana göre değişiyor. Bazısına da çok kibar duruyoruz yani. Bazısı biraz baskı istiyor. Onu anlayıp ona göre yön verebiliyorduk yani insanların kararlarına. O sayede zaten belki 200 tane yerle anlaştık. Bu 200 tane yerle anlaşırken belki 500 tane yere gittik ama yani bir sürü insandan da red yedik. Ona rağmen hiçbir şekilde yılmadık. Bir yer reddediyordu, öbürüne gidiyorduk, o reddediyordu. Sonraki 5 tane kabul ediyordu mesela. O bir şekilde artıya geçiyordu, bizi mutlu ediyordu. Şu an geldiğim noktada herhangi biriyle gidip tanışma konusunda hiçbir çekincem yok. Bunun sebebi de yine Go Mekan. Bir fuara gidiyorum mesela. Arkadaşlarım, ortaklarım buna şaşırıyorlar. Fuara gidiyorum. Benim tek amacım insanlarla tanışmak. Çünkü oraya benim gibi insanlar gidiyorlar ve onlarla tanışıp onlara bir şey öğretmek, onlardan bir şey öğrenmek, birlikte bir şeyler yapmak çok mümkün. Bu yüzden ben fuar alanına gidiyorum. Günde belki 70 kişiyle tanışıyorum. Devamlı birileriyle iletişim halindeyim. Laf atıyorum. Aa ne güzelmiş gömleğin falan. Bir şekilde bir yerden girebiliyorum konuya ve bu beni germiyor. Ama önceden ben böyle şeylerden çok çekinen birisiydim. Zorunda kalarak yaptığımız için Go Mekan döneminde şimdi de artık şey gelmiyor, zor gelmiyor. Çünkü o zamanlar zaten çok zorlanıyorduk bunu yaparken, şu an kolay. Biz bu Go Mekan'ı büyüttük. Devamlı olarak insanlar gidip Go Mekan'ı kullanıyordu. Bir sistem daha yaptık. Bizim bir panelimiz vardı. Kim nereyi kullanmış hemen hepsini görebiliyorduk. İnanılmaz güzel bir dönemdi. Bayağı eğlenceliydi, keyifliydi, kazançlıydı. Bu neden bitti diye soracaksınız. Pazara bir rakip daha girdi. Bu rakibi de dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi fonluyordu ve biz diyorduk ki bu işletmeye git %20 indirim al. Onlar diyordu ki bu işletmeye git %30'unu öde, %70'ini biz karşılıyoruz. Bu başlayınca işletmeler bizi aramaya başladı. Kardeşim böyle böyle işte şu firma geldi. Biz bunlarla çalışacağız ama onlar başka bir firmayla çalışmamızı istemiyorlar. Dolayısıyla biz devam edemeyeceğiz. Tamam dedik, bir iki tane gitti böyle. Baktık her gün geliyor. Üyelikler yenilenmemeye başladı. Kullanıcılar ödeme yapmıyordu çünkü o programı kullanıyorlardı. Böyle dedik ki bunun da sonu geliyor. Elimizden bir şey gelmiyor çünkü yani onlara yarışma imkanım yok. Yani öyle bir gücümüz yok bizim. O dünyanın en büyük şirketlerinden biri fonluyor dediğim gibi. Her gün belki milyonlarca lira zarar ediyorlar sırf uygulamayı duyurmak için. Biz ayakta kalamadık onlar karşımıza çıkınca. Hal böyle olunca biz de dedik ki bunu artık kapatalım. Daha fazla gitmeyeceğini anladık. Biz pazardan çekildik. Kullanıcıları zaten kaybettik. İşletmelere de dedik ki biz artık devam edemeyeceğiz. Hani teşekkür ederiz her şey için. Onlar da hiçbir şey demedi zaten. Bitti yani, öyle bir anda projenin sonu geldi. Ardından Umut, ben, bir de Ramazan, şu anki ortaklarım, dedik ki tişört markası kuralım, bir şekilde satarız onu, reklamı basar bir şekilde satarız. Bu her gencin hayalinde vardır tişört markası. Dedik ki içimizde kalacağına yapalım. En fazla ne olur? Para kaybederiz. Dedik tamam yapalım. Ortaklarımla da en sevdiğim şey budur. Bir karar mı verildi? Hadi bunu yapalım mı dendi. Herkes birden. Kimse ya beyler olur mu, şu olur mu, bu olur mu değil. Hadi kalk hemen gidiyoruz. Böyle oluyor. Adım atmaya çekinmiyoruz. O gün biz Merter'e gittik. Merter'de asla istediğimiz gibi bir kalıp bulamıyoruz. İstediğimiz gibi renk bulamıyoruz. Kalıbı buluyoruz, inanılmaz yüksek fiyat çekiyorlar. Çok pahalıya satmamız lazım. Onu satamayız. Bilinmeyen bir marka o fiyatlara satamaz ilk başta. Dedik ki tamam, acelesi yok. Bu işe gireceğiz. Gelin işte yakında bir alışveriş merkezi vardı. Oraya gidelim, bir dolanalım, bir kafa dağıtalım diye düşünerek bir alışveriş merkezine gittik. Bir teknoloji mağazasına girdim. Orada da ben anlam veremiyorum. Kitap okuma tableti diye bir ürün var, tamam mı? Markaları var birkaç tane. Birisi onun başında kurcalıyor böyle, ne var bunda falan diye. Ben de dedim ki ya dedim bunu alan var mı gerçekten? Kitap okumak istiyorsan o kitabı alır okursun, hani onun bir kokusu var, bir hissi var falan, hani daha mantıklı geliyor bana. Niye yani dijital kitap okuyasın? Öyle bir niyetin varsa telefonundan okuyabilirsin, bilgisayarından, tabletinden okuyabilirsin. İşte mürekkep teknolojisi varmış. Bu teknoloji sayesinde bir şarjda çok uzun süreler gidebiliyormuş falan da yani. Bilmiyorum, bana mantıklı gelmiyor. Böyle bir cihaz almam. Buna bakan bir adam vardı. Bu adam da bana dedi ki ya bu işte çok işime yarıyor. Benim şöyle güzel, böyle güzel, işte benim bir sürü kitap
okumam gerekiyor. Hepsini yanımda taşıyamıyorum falan. Ha dedim, mantıklı, evet, bir sürü kitabı taşıyamazsın. Oradan okuyabilirsin. Çok ince bir de bir şey. Dedim tamam, mantıklı konuşuyor. Yanlış düşünüyorum ben. Ondan sonra fikrim değişti. Adamla biraz sohbet ettik. Bir sürü kitap okumam lazım falan dedikten sonra ben de dedim ki abi sen ne gibi bir iş yapıyor olabilirsin ki bu kadar çok kitap okuman gerekiyor. Bana dedi ki ben Türkiye'nin müdürüyüm. Ulan dedim hani yalan mı söylüyor, bilemedim. Adın soyadın neydi dedim. Yazdım, bir baktım o. İyi dedim, ne güzel, memnun oldum. Sonra biz bir dışarı çıktık ortaklarla. Algılamaya çalışıyoruz yani. Nasıl? Herhangi bir alışveriş merkezinde bir tablet bakan adamla konuşurken nasıl yani önemli bir şirketin müdürü çıkıyor ve biz de e-ticaret yapmak istiyoruz o dönem. Biz tekrar girdik adamın yanına. Dedim ki böyle böyle hani çok tatsız bir tanışma oldu. Biz böyle böyle işler yapmak istiyoruz, şunu yapmak istiyoruz, bunu yapmak istiyoruz. Hani biraz vaktiniz varsa biraz konuşsak. Tamam dedi. Eşi de yanındaydı. Aa dedi, süper, ben de şu mağazaya bakacaktım zaten dedi. Gitti eşi, adam bizle kaldı. Belki 15-20 dakika adamla full bunu konuşuyoruz. Tişört nasıl satılır, nasıl satılmaz. Bize anlattı, dedi ki tişört satacaksan onun düzgün bir şekilde gitmesi lazım. İşte tişörtü böyle buruş buruş yapıp gönderirsen bu çok eksi yazar sana dedi. Müşteri beğenmez bunu öyle buruş buruş bir tişört geldiğinde dedi. Siz dedi bence tişörte girmeyin, çoraba girin dedi. Bir anda böyle aydınlanma geldi, tamam mı? Adam öneriyor çünkü böyle bir şeyi. Dedik tamam, biz çorap yaparız. Neden dedim çorap? Niye tişört değil? Dedi ki çorapta bir tane kolye dedi basacaksın işte 5000 tane vakumu bir vuracaksın. Tek kolyede gönderebileceksin. Senin nakliyen çok ucuz yazacak. Bunu da dedi yöntemiyle Amerika'da satacaksın dedi. Tamam dedik. Bilmiyoruz bu arada nasıl yapılır. Tamam dedik, yaparız ederiz, şöyle böyle numaralarımızı aldık birbirimizin. İşte arada sırada yazışıyoruz. Biz çorapları ürettirdik, aldık, tek tek koliledik, paketledik. Gönderdik Amerika'ya. Bekliyoruz ki gönderdik ya, pıt 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 her gün sipariş gelecek, deli gibi satacak, öyle bir açık var Amerika'da falan, böyle hayaller kuruyoruz. Bir gitti oraya, satış yok. Düşünüyoruz satamama sebebimiz ne? Reklam yapmak lazım, kampanya yapmak lazım. Okey tamam, bunları yapalım. Bunları yapınca satıyor ama para kazanmıyoruz. En sonunda biz bunlarla uğraşırken çorap bayağı bir hayal kırıklığı oldu bizim için. Bir süre sonra dedik ki birisini alalım bu işlerden anlayan. O da bir komisyon koysun, %20 mesela. Satış olunca %20'sini bu alsın. Tamam, mantıklı geldi. Anlaştık üçümüz, bulduk birisini. Satamıyor, o da satamıyor. Anlamaya çalışıyoruz, niye satılmıyor, neden olmuyor, şöyle olmuyor, böyle olmuyor. Bu işin içinden çıkamadık en son. Çoraplar orada kaldı. Bize bir mail geldi. Yok böyle böyle işte bunları barındırma parası mı, imha etme parası mı, bir şeyler, bir de onlar ödendi. Komple zarar yazdı yani çorap işi. Ama işte burada da şu geliyor. Bazı işlerin nasıl yapılacağını bilen insanlar çok kolaymış gibi başkasına bunu söyleyebiliyor. Bu kesinlikle onun suçu değil. İyi ki de söyledi. İyi ki bize bunları dedi. Çünkü bir sürü şey öğrendik yine bu yolda. Sadece yani hiçbir şey kolay değil. Aslında hiçbir şey zor da değil. Sadece üstüne düşüp araştırma yapmak gerekiyor. Biz böyle bir anda daldığımız için patladı elimizde doğal olarak. Öncesinde bir araştırma yapmadık, bir şey yapmadık. Hemen birisi bir şey söyledi diye yaptık onu. Bu da işte güzel bir ders oldu bize. Size de bu önerim olsun. Hiçbir araştırma yapmadan birisinin lafıyla hareket etmemeniz lazım. Kaybettiğimiz para yani 3'e böldüğümüzde çok da önemli bir miktar değil. Hallediliyor da bu gelecekte çok daha büyük sorunlar yaratabilirdi. İyi ki bu yaşımızda oldu. Bir aralar ben bir şapka hayalim vardı. 16 yaşındayken böyle bir hayal kuruyordum. Markanın ismi dedim işte Gulyanit olsun. O zamanlar uydurmuştum. Yapamadım onu. Bulamadım onu üretecek birisini. O zaman çok para da yoktu zaten. Bunları üretenler biraz yüklü sayıda üretiyor. Aileme de gidip diyemem yani. Bana 10.000 tane şapka üretecek para verin, ben bunu satacağım diye 15 yaşında 16 yaşındaki bir gence çok inanmazlar. Bu işlerden biraz param olunca tamam dedim, Gulyanit'i bir kuralım. Anlaştım bir yerle, şapkalar üretildi. Şapkalara nakışlarla böyle istediğim yazılar yazıldı. İşte siyah altın vardı, kreme beyaz vardı, güzel güzel şapkalar vardı. Bu şapkaların hiçbirini satamadım. Çünkü şöyle bir durum var. Ben bunu zaten anladım da hani bunu izleyenler de diyordur zaten. Onu nasıl satamadın? Ya böyle böyle yapmazsan zaten satamazsın falan diyen vardır, bilen vardır. Ben bunları bilmediğim için Instagram'a falan koydum, web site açtım, dedim buradan satarım zaten. Ama reklam sıfır. Bu eskiden oldu. Ben böyle karışık anlatıyorum size sıralamayı. Bekliyorum kimse almıyor, bekliyorum kimse almıyor. Onlara özel kutular sipariş vermişim falan. Elimde kaldı. Hala da evdeler. Bunlarda da şunu öğrendim. Bir işe mesela 100 lira yatıracaksanız, kafanızda böyle bir plan varsa, bence bunun en az 70 lirasını reklama ayırmak lazım. 30 lirasıyla o işi, mesela şapka üreteceksem 30 lirasıyla ben şapkayı mal edebilmeliyim. 70 liraya reklama basmalıyım. Artık böyle bir şey var kafamda. Bu yoksa olmuyor yani. Çünkü dünyanın en iyi hamburgerini de yapsanız mesela, kimse sizden haberdar değilse onu satamayacaksınız. Dünyanın en iyi olmasının bir anlamı olmuyor. Bütün her şey reklamla dönüyor yani. Herhangi bir işte. Her şey reklama dayanıyor. O yüzden inanılmaz önemli reklama para ayırmak. Gel zaman git zaman Poykar adında bir termos markası kurayım dedim. Bunda da hani ne alaka diyeceksin, çorap, termos,
işte platformlar falan. Bilmiyorum, böyle geçiyor benim hayatım. Poykar'da da şöyle. Dedim ki bir termos markası olsun. Herkes o zamanlar, şu anda da bildiğiniz aklınızdan geçen bir termos markası var ya. Dedim herkes bunu alıyor. Bunun bir rakibi olsun. Herhalde yaparım, ederim. İşte termos üretecek firmalarla görüştüm. Yurt dışındaki firmalarla görüştüm. Orada üretip buraya gönderebilecek olanlarla. İşte şu fiyata yaparız. Ama diyor gönderimi mesela termosun 3 katı fiyatı. Bu da mantıklı gelmiyordu. Bu arada Türkiye'de bir tane termos üreten firma var. Sonra düşündüm, dedim ki bu fabrikadan ürettirenlerden alayım. Başladım araştırmaya. Arıyorum bir sürü yeri. İstanbul'da çok fazla var. Termos forması yazınca bulursunuz zaten. En son bir yeri buldum. Dedim ki bana ver abi. 10 tane model mi var? 10'ar tane ver hepsinden. İşte şu logoyu istiyorum. Bas hepsine. Tak 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 ayarladı, hemen verdi bana. Şimdi bu sefer de kafamda şu vardı. Yeni bir sosyal medya hesabı açıp sosyal medyadan satmaktansa ben dedim bunu Trendyol'a, hepsi burada falan koyayım, oradan satarım. Reklam falan açıyorum, tamam da bunda da inanılmaz komisyonlar var. Kargo bedelleri var. O var bu var derken bir baktım 200 liraya elime gelen termosu benim işte örnek veriyorum 1000 liraya satmam lazım. Zaten o marka 800'e satıyor yani. Öyle saçma sapan bir hesap oldu. Bu olduğunda da yine öncesinde araştırmamanın getirdiği problemlerden dolayı ne bir komisyon ne bir kargo, bunların hepsini ben daha ucuz zannediyordum ama öyle değil. Gerçekten pahalı. Buradan da hazır bu konuyu konuşurken Mustafa Namoğlu'na selam olsun. Buradan bütün İKAS ekibine selamlar. Onların böyle kampanyaları var kargolarla falan. Bu arada bayağı reklam yerleştirmiş gibi oldu da içimden geldiğinden dolayı söyledim. Onların böyle kampanyaları falan var. Siz böyle internetten bir şey satmayı düşünüyorsanız ikas.com'a bir gidin bakın. Orası güzel. Şimdi konuya geri döneyim. Poykar bu sebeplerden dolayı olmadı. Satamadım. Satamamamın sebebi reklam falan değildi bu sefer. Yüksek maliyetlerdi. Bir de buna reklam maliyeti biniyordu. Fiyat uçuyordu zaten. Yine öncesinde araştırma yapmamanın getirdiği problem de var. Ama bu olmadı. Poykar böylece rafa kaldırıldı. Elimde hala bir sürü termos var. Walk Together adında bir YouTube kanalı açtım. Bu YouTube kanalına şöyle başladım. YouTube'da gezerken bir baktım birisi video çekmiş, bir tane pazarı geziyor ve hiçbir konuşma yok. Sağa çekiyor, solu çekiyor, yukarıya aşağı böyle yürüyor yani sadece. Ve bizim orada hemen, yani öyle yüksek nüfuslu bir yerde değil. Güzel fikir. Tamam dedim, bunu yapalım. 5 tane kameraman tuttum. Eskişehir, Ankara, İstanbul, Antalya, Kuzey Kıbrıs. Buralarda 5 tane kameraman tuttum. Dedim ki bana dedim 10 dakikalık yürüyüş videoları verin. Sallıyorum, video başına 150 lira vereceğim. Bir şekilde o zaman onlarla anlaştım. Ben 400 tane video aldım. Bu 400 tane videoyu teker teker YouTube'a programlıyorum. O inanılmaz zordu benim için. İşte 1 Ocak 20.00, 2 Ocak 20.00. Bütün hepsini bunları yüklemesi, o kadar videoyu alması benim bir ayımı mahvetmişti. Hep bilgisayar başında hep bununla uğraşıyordum. Bütün anahtar kelimelere girdim. Bütün her şeyi, açıklamaları İngilizce falan ayarladım. Ama bu olmadı ve bunun neden olmadığını ben anlamıyorum. 400 güne yakın video yayınlandı ve kanal 500 abone bile olmadı. İzlenen videolar var ama hala böyle 30, 40, 50'lerde de gezen var. Her gün 8'de video yayınlanmasına rağmen bu nasıl olmadı ben anlamadım. Yani çözemiyorum, bilmiyorum. O videoları izleyen insanlar neden bu videoları izlemediler? Anahtar kelimedir, açıklamadır, hashtag'tir falan filan, biliyorum bunları. Ama neden olmadığına dair bir bilgim yok. Bu konuda da YouTube'la ilgilenen birisi varsa bu olmadığından dolayı kanal ilerlememiştir diyebilecek birisi varsa lütfen beni aydınlatsın. Walk Together kanalı da ileride şöyle iş yapabilir. İşte bundan 30 sene sonra mesela eski İstanbul sokakları diye veya eski Kuzey Kıbrıs sokakları diye o videolar izlenir. Olabilir bu. Ya belki çok uzun vadeli bir yatırım yaptım. Bilmiyorum ne olduğunu ama benim planım onun ya 2 yıldan kısa bir sürede para kazanabilir hale gelmesiydi. Ama bu olmadı, yapamadım. O videolar orada duruyor koleksiyon olarak. Ben bunların hepsini yaparken az önce söylemiştim ya size, drone çekimleri falan yapıyorum diye. Aynı zamanda elektrikli bisiklet ticareti de yapıyordum. Zincir marketlere gelen bisikletleri alıyordum uyguna, sahibinden de olması gereken fiyatına satıyordum. Bu bisikletleri satarken Gurur adında bir abiyle tanıştım. Kendisinin işte gemileri var falan. Güzel işler yapıyor. Bindik onun teknesine, öyle Boğaz'da gezdik bir gün ve tanışmıyoruz. Ben oraya bir şey satmaya gittim. Öyle çok iyi gelişti diyalogumuz. Ardından abi diyorum böyle bisiklet var elimde. Şu var bu var diyorum. Hepsini paketle gönder diyor mesela. Ben oradan bir tane araba çıkartıyorum. Buraya bisikletleri getiriyor. Gurur abi alıyor. Hani böyle ticaretler de oldu. Bisikletle toplu bisiklet satışı gibi bir şeyler yapıyordum yani. Keyifliydi o zamanlarda. Söylemeyi unuttum. 6 senedir bir yazılım şirketimiz de var. Bu şirkette çeşitli firmalara web siteleri satıyoruz. Web site bakımları yapıyoruz. Web site geliştiriyoruz. Bazılarına özel projeler geliştiriyoruz. Bazı sosyal medya yönetimi istiyor. Onu da yapıyoruz. Gibi işlerimiz de devam ediyor. Bunu da söylemiş olayım. Bu yolda çok fazla şey öğrendim ve bunların hepsi bu girişimler sayesindeydi. Bugün oturan karakterim, kişiliğim hepsi bu işler sayesinde oldu. Bu işler sayesinde binlerce kişiyle tanıştım. Bu işler sayesinde herhangi biri bir sorun olduğunda beni arayıp böyle bir durum var, bunu nasıl çözerim dediğinde yardımcı olabiliyorum. Bir sorunum olduğunda yetkili kişiye ulaşabiliyorum. Bütün hepsi bu işler sayesinde oldu. O yüzden bütün hatalarıma teşekkür ederim. Beni ben yapan onlardı çünkü. Bugün söylemek istediklerim burada bitiyor.
Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.